Arkadaşlar selamlar. Şimdi attığım tweet'e istinaden bir YouTube kanalı ve bir Twitter adresi açtım. Bunları da sizlerle paylaştım. Benimle iletişime bu iki kanaldan da geçmek isteyenler, soru sormak isteyenler bu iki kanal vasıtasıyla iletişime geçebilirler. Videoların altına YouTube'dan iletişime geçenler videoların altına yorumda bulunabilirler. Twitter'da ise Express Advisor'ın Twitter adresinden e, tweet atabilirler ya da direkt mail e, deme, direkt mesaj atabilirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu video kanalı kesinlikle bir yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yani bizim amacımız burada e, insanlara buradan alın, buradan satın vesaire gibi bir mesaj vermeyeceğiz. Ve bu tür sorular soranlara da ben kesinlikle cevap da vermeyeceğim. Bizim tek bir amacımız var. Bir şekilde kaldıraçlı işlemler piyasasına girmiş olan ancak e, onların eğitimine bir kademe daha üste almaya yardımcı olacak bilgiler vermek için biz bu kanalı kurduk. Şimdi biliyorsunuz ki kaldıraçlı sistemler yani Forex oldukça zor bir mecradır. Bu banka gibi bir mecra değil. Yani burada swap hadisesi var, e, hesabın patlama riski var. Birçok negatif yönü mevcuttur. Ve tecrübeli olmayan insanlar farkında olmadan, bilmeden kendilerini zora sokacak pozisyonlara girebiliyorlar. Şimdi bu piyasada işlem yapacak olan arkadaşların 3 tane özelliği olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar yani temel analiz yapabilmeli. Temel analiz dediğimiz nedir? Haber akışları işte para politikası, ekonomik veriler. Bunu nereden takip edeceğiz? Bunu Investing üzerinden takip edebilirsiniz. Veyahut da kendi MetaTrader'ınızda bu özellik vardır. Oradan takip edebilirsiniz. Yani buradan o gün için veri akışını buralardan kontrol ederek gün içi trade edenler ona göre pozisyon alabilirler. Yani stratejilerini ona göre geliştirebilirler. Şimdi işin bir de teknik analiz kısmı var. Teknik analiz kısmı da zaten kişiden kişiye değişir. Yani teknik analiz dediğimiz zaten sizin alım ya da satım kararınızı uyguladığınız e, tetik kısmı teknik analizden geçiyor. Yani bazı arkadaşlar ne yapıyor? E, destek direnç çizer. Grafiğin üzerinde bir destek direnç çizer. Oradan desteğe geldiğinde alır, dirence geldiğinde satar. İşte bazı arkadaşlar formasyon takip ederler. Kendilerine göre bir tarzları vardır. Ben kendi adıma bu teknik analiz kısmını yine kendi yazdığım, kodu tamamen bana ait olan bir alım satım robotuna yükledim. Bu robot benim tamamen kendi stratejimi yansıtır ve ölçüt olarak da e, kendi belirlediğim bir ölçüt var. Onu da size anlatacağım. O ölçüte göre fiyat alım şartları oluştuysa o ölçüte göre alır ya da satış şartı oluşturuysa o ölçüte göre de satar. Yani o şartları da benim kendi stratejimle alakalıdır. Başka insanlara uymayabilir dediğim gibi. Yani e, destek dirençte işlem yapan birisi bu expert advisor kullanamaz. Çünkü onun ölçütü e, grafikteki destek ve dirençtir. Bende o ölçüt yok ya da bir RSI indikatöründe işlem yapan RSI alım noktası geldiğinde alan bir insan için bu expert advisor bir şey ifade etmez, anlayamaz. Onun stratejisini çünkü barındırmaz. Bu tamamen kendi benim stratejimi barındıran bir expert advisor'dır. Bana özeldir ama ben bunu
Tabii MetaTrader mağazasına da koydum. Ortada kiralık ya da satın almak isteyen arkadaşlar da oralardan alabilir. Hatta hızlıca şöyle göstereyim. Burası benim sayfamdır. Burada benim 5 tane ürünüm var. Bu 2 tanesi MetaTrader 4 ve 5 için robot, 2 tane de şeydir ve ben onaylı bir satıcıyım arkadaşlar. Yani benim neredeyse 5 yıldız, yani 5 üzerinden 4.2 yıldızım var. Yani resmi bir satıcıyım. Şimdi gelelim bu yetkinliklerden sonra yani herkes bir alım satım için kendine göre bir karar alır ama asıl iş bundan sonra başlıyor. Hesapların patlamasının sebebi de bu kısım. Yani işin sermaye ve risk yönetimi kısmını yürütemeyen insanların hesapları patlıyor arkadaşlar. Ben size en basit, en kolay, anlaşılabilir bir şekilde sermaye ve risk yönetimini nasıl yapmanız gerektiğini izah edeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, diyelim ki benim örneğimde bu, hatta şöyle de göstereyim. Şuradan bakın, burada içerideki kasada 708 euroluk bir yurt dışı hesabı var. Ben aslında yeni bir tane hesap açacaktım. Sonra bu aklıma geldi. Ben bu hesabı geçmişte 290 euro gibi bir hesap açmıştım yurt dışında ve bu Expert Advisor'ı denemek için açmıştım ve o günden beri de Expert Advisor orada kendi kendine alım satım yapıyor. Ama tabii ben oraya müdahale etmediğim için günün sonunda o 290 doları 700 dolara çıkartmış ama içeride bekleyen lot miktarı, yani işin sermaye ve risk yönetimi kısmına ben müdahale etmediğim için fazla lot barındırıyor. Yani ileriki videolarda olması gereken lot miktarına da zaten ben bunu düşüreceğim. Benim asıl kullandığım hesap da zaten ben bunları yapıyorum. Yani bu hesabı sadece sizin için açacağım ve sizin için bunların üzerinde örneklemeler yapacağım. Şimdi gelelim sermaye ve risk yönetiminin özüne arkadaşlar. Bakın şimdi burası diyelim ki 700 dolarlık bir hesap. Şimdi bu hesap size 1'e 100 kaldıraç verebilir, 1'e 500 verebilir, 1'e 1000 verebilir. FX şirketlerinin insanları kışkırttıkları yerde bu zaten. Yani 100 dolarlık bir hesap açın diyorlar. 1'e 1000 veriyoruz. 100 bin dolarlık işlem yapma imkanı sunuyoruz diyor. Ama o arada o 100 dolar bir pips indiğinde bir anda buharlaşıp gidiyor. Bunlar kaldıraçlı piyasanın tehlikeli olan kısımları. Siz kaldıracı 1'e 10 kullanın arkadaşlar. 1'e 10'u nasıl hesap edeceksiniz? 1'e 10'u hesap etmenin yöntemi şudur. Bakın buraya ben bir tane de örnek yaptım. Şimdi diyelim ki bu kasa 700 dolar. Bunu 10 ile çarpacaksınız. 1'e 10 kaldıraç var ya, 10 katını kullanacaksınız. 7K yapar. 7K'nın da lot karşılığı 0.07 lottur. Şimdi bu 0.07 lot sizin orta ve uzun vade için içeride tutacağınız maksimum lot miktarı olmalı. Gün içi trade'de bu lot miktarını önemsemiyorum. Çünkü ne yapacaksınız? Günün sonunda zaten bu lot miktarı kapatacaksınız. Yani kapatabiliyorsanız daha doğrusu kapatmanız gerekiyor gün içi trade edenler. İçeride orta ve uzun vade için saklayacağınız lot miktarı maksimum sizin 700 dolarlık bir hesap için 0.07 lottur. 1000 dolarlık bir hesap için 0.10 lot olur. Yani 10.000 dolarlık bir hesap için 1 lottur toplamda. Bunu buna göre hesaplayabilirsiniz. Şimdi bizim bu eğitimimize konu hesabı stratejisini de ben size şöyle kısaca bir anlatmış olayım. Bu temel analizini yaptık. Dedik ki biz
enstrümanlarda alıcı tarafında olacağız. Yani buy profil olacak. E, Bazı enstrümanlarda da işte DAXI ve USD ile başlayan enstrümanlarda da sell tarafında olacağız. Yani kendimize belirli bir e, enstrüman grubu seçeceğiz. Nedir mesela? Kriptolarda 3 tane var. Paritelerde 2, bir de USDCP, 3, hadi DAX ile koyalım, 4 tane var. E, Metallerden 2 tane, ons altın ve ons gümüş var. Borsalardan Nasdaq ve USB Nasdaq ve S&P 500 var. Hisse senetlerinden de sadece Tesla var arkadaşlar. Bu grupta çalıştıracağız. Tamamında da çalışacak. Bizim expert advisor'ımız ve minimum, gördüğünüz gibi, yani gerçekten komiktir aslında, 700 euroluk bir hesapta bu kadar çok enstrümanda robot çalıştırmak normal şartta çok büyük risktir, ama işte bu büyük riski nasıl yöneteceğinizi göstermek istediğim için bu video serisini yapıyorum. Şimdi gün gelecek, temel analiz için ekonomik takvime bakarak risk iştahımızı açacağız ya da o gün risk iştahımızı düşüreceğiz ya da yükselteceğiz. Yani onu her gün ekonomik takvimdeki verilere göre onları ayarlayacağız, onları göstereceğim. Şimdi bir de son olarak size bu Expert Advisor, yani işin teknik kısmını yüklediğim Expert Advisor nasıl ayarlanıyor? O risk iştahını nasıl yüklüyoruz? Expert Advisor'da işleme giriş şartlarını nasıl belirliyoruz? Onları size izah etmiş olayım. Arkadaşlar, teknik analizi dediğim gibi destek ve dirençte insanlar nasıl alım yapıyor? Desteğe geldiğinde alım yapıyor, değil mi? Şimdi ben ölçüt olarak ne hareketli ortalama, ne destek direnç, ne RSI, hiçbir tanesini kullanmıyorum. Benim tek bir ölçüm var. Enstrümanın o gün içerisinde gördüğü en düşük ve en yüksek rakamları tespit ettiriyorum. Ve aradaki o fark, mesela şu ana kadar ne yapmış? 10 dolarlık bir hareket yapmış, değil mi? Bu şu an içindeki canlı bulunduğumuz gün için. Bunu 22 günlük ortalamasını aldırıyorum ve bana diyor ki bu enstrümanın 32 dolarlık bir bant hareketi var diyor. Ve de altında da bu bant hareketinin, şimdi burada 1/3, bakın direkt 32 dolarlık kanalın sadece 10 dolarlık hareketini tamamlamış. Daha geride 22 dolarlık hareketi var. Yani %30 bu kanal hareketi sadece %30 dolmuş diyor. %70'i dolduğunda işte o zaman benim için Expert Advisor alıma başlayacak. Şimdi bu kanalın tamamı %100 dolarsa başlatırsam eğer, benim risk iştahım sıfır demektir arkadaşlar. Yani risk iştahım hiç yok. Yani o sıra dışı bir düşüş olacak ki ben ondan sonra o alımı yapayım. Onun ayarlamasını da bakın burada yapıyoruz. Diyoruz ki buy bölgesinin başlangıcını %100 olduğunda başla, %300'e kadar giderse de her birinden bir kademe al. Şimdi buraya geldi. İlk kademe %100 doldu ve işlemi açtı. Buy işlemi açtı. Otomatik olarak da kendisi bir stop loss koyuyor. Bunu da burada kendin belirliyorsun. Buradaki %25 de bu kanalın %25'i kadardır. Yani 32 doların %25'i ne yapıyor? 8, 16, 32. Evet, yani 8 dolar yapıyor. Yani ben gittim 37'den aldım. 8 dolar aşağıya gelirse 29 şuraya gelirse ben stop olurum. Ben stop olduktan sonra bu aşağıya gitmeye devam ederse 1204'te zaten tekrar alım yapacak. Yok, ben stop oldum, bu yukarı çıktı. 1237'ye geldi.
burada tekrar alım yapabilir. Yani ben 8 dolar zarar etmiş olurum ve burada tekrar alım yapmış olurum. Ama aşağıya giderse benim alım noktam bu kez 1204 olur. Yani bu bir pozisyon taşıma gibi düşünün. Burada kendisine hem stop miktarını belirleyebiliyorsunuz hem de TP miktarını belirleyebiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki bu enstrümanda ben orta ve uzun vade bu pozisyonu taşımak istiyorsam mümkün olduğunca yüksek bir TP koyuyorum. Aynı gün içerisinde gelme ihtimali zayıf olan bir TP koyuyorum. Burada 8 dolarlık harekette stop oluyor ama burada 80 dolarlık 200 dediğine göre tabi 30-60 hemen hemen 80 dolarlık yukarı bir hareket görürse TP olacağız demektir. Yani mümkün olunca uzakta şey yapıyoruz. Şimdi burada bir de bir iz süren stop loss özelliğimiz var. Eğer burayı kullanıyorsak yani bizim amacımız bunu elimizde tutmaksa burayı aktif etmemize gerek yok. Ama ben burayı kullanmak istemiyorum, iz süren stopu kullanmak istiyorum derseniz o zaman ne yapıyor? Onu da hızlıca anlatayım. Diyelim 1237'den buradan aldı ve 1247'ye geldiğinde yani her bir pipste, şurada her bir harekette yukarıya gittikçe sizin stop loss noktanız 1237 idi. 1229'dan yukarıya doğru gitmeye başlıyor. 1229, 1230, 31 yani 8 dolar yukarıya çıktığında fiyat 1245 olduğunda stop noktanız otomatikman sizin pozisyonu açtığınız nokta haline geliyor ki yukarıya gidip tekrar aşağıya indiğinde pozisyonunuz mevcutta açıksa yeni bir pozisyon zaten açmıyor ve siz buradan başa bas stop olmuş oluyorsunuz. Aşağıya giderse 1204'ü kovalıyor. Tekrar buradan aşağıya gelip yukarıya giderse tekrar buradan işleme girmiş oluyor. Bu şekilde Expert Advisor'la işin teknik analiz kısmını hallediyoruz. Zaten şu kısımlar hani grafiği görselleştirmek için kullanılan kısım. Bunlar çok önemli değil. Ama burada mesela RSI'da da şey yaparsınız. Kullanmak istediğiniz periyodu size sorar. Ben 22 günü kullanıyorum. Bir de ben şu özelliği de koydum buna. Siz ister saatliği açın, ister haftalığı açın, ister aylığı, ister dakikalığı açın. Burada son 22 tane mumun hangi mumun analizini yapacağını buradan seçebiliyorsunuz. Yani ben buradan günlüğü seçtiğim için son 22 günlük mumun analizini yaparak bana bu değeri veriyor. Son 22 saatliğin değil, günlüğü veriyor. Benim stratejimde de zaten trade stratejimde de gün içi de olsa, orta ve uzun vadede olsa ben günlük grafiğe göre işlem yapıyorum. Onun altında da bir seçenek daha koydum. Bu da robotun çalıştığı zaman dilimi 12 saatte bir çalışır. Yani 12 saat içerisinde 1, 2, 3 tane nokta aynı gün içerisinde geldi ve işlemi açtı ama bunların içerisinde zaten stoplar olduğu için o 3 işlemin sadece elinde bir tanesi kalacaktır. Stop olarak geriye geldiği için en son açtığı ancak elinde kalacaktır. Diğerleri zaten stop olup kapanmış olacaktır. Yani elinizde bir tane pozisyonunuz olur 12 saat için. İkinci bir 12 saat için bir pozisyon daha açar. Yani gün 24 saat, günde maksimum açacağı pozisyon sayısı da 2 tane olur. Bunu da buradan siz belirleyebiliyorsunuz. Hani bunu ben 12 saat olarak kullanıyorum ama sen dersin ki ben 4 saatlik, her 4 saatte bir yeniden işlem açsın istiyorum dersen onu 4 saatlere göre ayarlayabilirsin. Şimdi bu hesapta normalde şuradaki yaptığımız hesaplamaya göre 0.07 lot olması gerekirken ne yaptık?
bizde burada 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane pozisyon var arkadaşlar. Burada 10 tane pozisyon fazla ama bunun zaten bir kısmını günlük olarak düşünün. E, Gün sonunda zaten kapanacaktır. Yani pazartesi günü muhtemelen bu 17 tane pozun elde kalacak olan 10-12 tanesi kalır. 5 tanesi zaten otomatikman kapanacaktır. O 12'yi de ben 7'ye indirmeye çalışacağım. Ama bunun için de acele etmeyeceğim. Çünkü orta ve uzun vade için zaten bu enstrümanlarda alıcı olacağım için bunları elimde tutmak istiyorum. Ama bu zamana kadar robota hiç müdahale edilmediği için içerideki bekleyen lot miktarı bu kadar fazla olmuş. Yani olması gereken aslında 7 tanedir. Bu 7 tanelik pozisyon fiyat düşüşlerinde sizin hesabınızı patlatacak bir risk oluşturmaz. Ama bu haliyle 17 olduğuna göre ne oldu? Ben 1'e 10 değil 7 14 yani 1'e 20 25 gibi 1'e 25 gibi bir kaldıraç kullanmış oldum. Ben bunu 1'e 10'a getireceğim zaman içerisinde. Bir diğer avantajı da şu olmuş oldu. Bakın gördüğünüz gibi buradaki pozisyon, açılmış olan pozisyonlar zararda. Yani bu zarardaki pozisyonları da nasıl yönettiğimizi sizlere bir eğitim tadında göstermiş olacağım. Bu hesapta sadece swap yok arkadaşlar. Bir de işlem komisyonları da var. Bakın görüyorsunuz. Şimdilik hatta şöyle göstereyim. Bu hesabı ne zaman açmışız? Bu hesabı 11. ayın 7'sinde açmışız deneme için. Buna bir 160 bir de 130 dolar euro diyelim. 290 euro ile bu işlemlerini yapmış ve toplamda da 425 euro gibi bir rakam kazanmış. Hesap bakiyesinde 718 dolara getirmiş. Tüm bu komisyonlar swaplarda düşüldükten sonra. Şimdi ilk videomuz için yeterli, hatta fazla bile oldu. 22 dakikalık bir video olmuş oldu. Dediğim gibi merak ettiklerinizi YouTube üzerinden videonun altına yorumda bulunabilirsiniz. Twitter'dan da Expert Advisor'ın Twitter adresinden direkt mesaj olarak da atabilirsiniz. Tweet olarak da sorabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.